Arkadaşlar merhaba, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Gerçi bu hafta itibariyle çok bir cazip hissemiz de kalmadı. Gördüğünüz gibi listemizde hepsi yeşile döndü arkadaşlar. Sadece 1 Kozal, 2 Yaylo Agrogıda, 3 SDT Uzay Sanayi. Bunların dışında cazip hissemiz kalmadı arkadaşlar. Şu gördüğünüz koca listede haftalar önce toplamaya başladık. Gayet de güzel gidiyor. Şu an sadece bu stratejiye uygun 3 tane hissemiz var arkadaşlar. Öncelikli olarak stratejimizi şöyle bir hatırlayalım. Neydi stratejimiz? Haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı ve kırmızı mumla yani düşüş mumuyla kapattığı haftalarda kademeli olarak topluyoruz arkadaşlar. 8'e böldüğümüz bütçemizle eşit miktarda. Peki ne zaman satacağız? Onun için de kuralımız neydi? Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Mesela şurada olduğu gibi. Ve eksi 10 seviyesinin üzerine ilk attıktan sonra uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Nasıl uyumsuzluk arıyoruz? Mesela örnek olarak gösterelim. Şimdi mesela şurada görüyorsunuz fiyatımız bir sonraki haftaya geçerken yükselmesine rağmen Williams indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Bu bir uyumsuzluktur arkadaşlar. Böyle durumda aldığımız miktarın yarısını satıyoruz. Her hafta kapanışında eğer ki uyumsuzluklar devam ederse elimizdekilerin yarısını satarak devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki eksi 40 seviyesine geldiğimizde ve eksi 40 seviyesinin altında kapanışlar geldiğinde, daha doğrusu eksi 40 seviyesinin altında ilk kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Güzel karımızı da cebimize koyuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu stratejiye uygun olan, yanlış hatırlamıyorsam buna biz 3 ya da 4 hafta önce başladık bu hisseleri toplamaya. Şu anda sadece toplanabilecek 3 tane hisse kaldı arkadaşlar. Sasa gördüğünüz gibi eksi 90 seviyesinin üzerinde. EKGYO bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerine attı. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Hektaş eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ekleme yapmıyoruz. Aksu'ya hissemiz eksi 90 seviyesinin üzerinde. Ekleme yapmıyoruz. CASA'da herhangi bir rengimiz yok. Bunun sebebi eksi 10 seviyesinin üzerine atmış olması. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra herhangi bir renk vermiyoruz. Yeşil veya kırmızı. Ki satışa hazırlıklı olmamız gerektiğini anlayabilelim diye. Artık bu hissemizde uyumsuzluklar arayacağız. Şu an için bir uyumsuzluk yok. Bakalım geçtiğimiz haftadan bu haftaya gelirken fiyat yükselmiş. Williams da yükselmiş. Dolayısıyla elimizde tutmaya devam ediyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında da kapatmamış. Problem yok. Şimdi Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus hissesinde de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Sıkıntı yok. Türk Hava Yolları'nda da aynı şekilde eksi 90 seviyesinin üzerinde. Garan'da da aynı şekilde sıkıntı yok. Ereğli'de de sıkıntımız yok. Tovaso'da da ekleme yapmıyoruz. Astor'da da ekleme yapmıyoruz. Sahol'de de ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Turkcell'de de ekleme yapmıyoruz. Hepsi eksi 90 seviyesinin üzerlerinde seyrediyor. İskenderun Demir hissesi için de ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine atmış vaziyette. Daha doğrusu eksi 90 seviyesinin üzerine atmamış. Fakat şurada geçtiğimiz hafta 34.70 ile kapanırken bu hafta 34.96 ile kapatmış. Yani yükselişle kapatmış. Bir diğer kuralımız neydi? Yükselişle kapandığı zaman toplama yapmıyoruz arkadaşlar. Coca-Cola hissesine geçiyorum. Bunun da rengini çıkarmışız. Demek ki istediğimiz seviyelere geldi. Eksi 90 seviyesinin üzerine atmış. Bu hafta itibariyle herhangi bir uyumsuzluk yok. Önümüzdeki haftalar boyunca uyumsuzluk arayacağız arkadaşlar. Ve her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satacağız. Eksi 40 seviyesinin altında kapattığı zaman ise elimizdekilerin tamamını satacağız arkadaşlar. Kozal hissesinde eksi 90 seviyesinin altında seyrediyoruz. Dolayısıyla toplamaya devam edeceğiz. Şu anda kritik olan şu 21.96 desteği henüz kırılmamış durumda. Ben buralardan destek alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda şu aradaki dirençleri geçerek ilk etapta 25.62 Kaufman hareketli ortalamasına doğru hareketlerin gelmesinin normal olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Türk Telekom yeşil işaretlemişiz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde problem yok. Anadolu Efes aynı şekilde
yeşil işaretlemişiz. -90 seviyesinin üzerinde herhangi bir problem yok. Neredeyse -10 seviyesinin üzerine atmak üzere. Gayet güzel gidiyor. Kontrolmatik aynı şekilde -90 seviyesinin üzerinde, problem yok. AG Hol aynı şekilde -90 seviyesinin üzerinde seyrediyor, problem yok. Almıyoruz. Alarko Holding de aynı şekilde -90 seviyesinin üzerinde, alım yapmıyoruz. Kale Seramik bu hafta -90 seviyesinin üzerine attı. Ekleme yapmıyoruz. Ziraat Gayrimenkul, bunda da problem yok. Ekleme yapmıyoruz. TSKB hissemize de ekleme yapmıyoruz. Düşüşle kapatmasına rağmen hala da -90 seviyesinin üzerinde. Asuzu hissemize bakalım. Asuzu hissemizde de -90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Kimtex Poliüretan Sanayi -90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Arçelik hissemizde -90 seviyesinin üzerinde. Bakın düşüş mumuyla kapatmasına rağmen -90 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ettiği için ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Türk Traktör'de de aynı şekilde ekleme yapmıyoruz -90 seviyesinin üzerinde. Doğuş Otomotiv -90 seviyesinin üzerinde ve ekleme yapmıyoruz. Burada da bir hafta toplamışız sadece bakın. Tam dipten toplamışız arkadaşlar. Ve şu anki seviyesine kadar 2 haftada %12 kar etmişiz. Gayet güzel. Yayla Agro hissesine bakalım. -90 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Muhtemelen şu destek seviyemize kadar bir geri çekilme meydana gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. 14.61 seviyesine. Ben buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Birkaç hafta içerisinde de buradan -90 seviyesinin üzerine atar ve toplamalarımızı bırakırız. Bu hafta ek ilave yapabiliriz arkadaşlar. Yayla Agro hissesi için. SDT Uzay Sanayi hissesinde kırmızı işaretlemişim ama -90 seviyesinin üzerine atmışız. Bunu yeşile çeviriyorum arkadaşlar. Yanlış işaretlemişiz. Dolayısıyla cazip, ucuz olarak elimizde kalan hisse sayısı 2'ye düştü arkadaşlar. Onların da birkaç hafta içerisinde ben -90 seviyesinin üzerine atıp yönleri yukarı çevireceğini inanıyorum. Europower Enerji, bunu da geçtiğimiz hafta ilk toplamamızı yapmıştık. Bu hafta -90 seviyesinin üzerine attı. Ekleme yapmıyoruz. CW Enerji Mühendislik, bu hissemizde de geçen hafta ilk alımımızı yapmıştık ve -90 seviyesinin üzerine attı. Ekleme yapmıyoruz. Smart Güneş Enerjisi hissesinde de geçen hafta ilk alımımızı yapmıştık. Bu hafta yeşil mumla kapattığı için ekleme yapmıyoruz. Gesan hissesi, bunda da geçen hafta ilk alımımızı yaptık ve -90 seviyesinin üzerine attı. Ve bir haftada şöyle baktığımızda %7'lik yaklaşık bir kazanç getirdi. Ace Eczacıbaşı hissesinde de geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta yeşil mumla kapattı ve -90 seviyesinin üzerinde, dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Sarkuysan hissesinde de geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta yeşil mumla kapattı ve -90 seviyesinin üzerine atmış durumda. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Önümüzdeki hafta kapanışlarına göre tekrardan listeyi güncelliyor olacağım arkadaşlar. -90 seviyesinin altında kalan yeni hisseler olursa onları da listemize ilave edeceğiz. Şu anda belirttiğim gibi sadece 2 tane ucuz hisse kaldı arkadaşlar. Tabi burada baktığım hisselerin sadece teknik analizlerini değerlendiriyoruz. Hiçbirisi için bir temel analiz veya mali tablo analizi yapmadım. Dolayısıyla alım yapacağınız hissenin mali tablolarını da muhakkak bir bakmanızı öneririm arkadaşlar. Burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bir eğitim amaçlıdır. Bunu da asla unutmayalım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.